Merhabalar, ben Zehra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kara buğday unuyla gözleme yaptım. Mayalı bir gözleme yaptım. İsterseniz tamamını kara buğday unuyla, seviyorsanız tadını, isterseniz biraz glutensizini karıştırarak da benim gibi yapabilirsiniz. Ben o kara buğdayın kokusunu tamamen yiyemiyorum. O yüzden birazcık glutensizin katarak yiyorum. Siz seviyorsanız hepsini kara buğday unuyla yapabilirsiniz. Kendime göre az yaptığım için 2 yemek kaşığı, böyle yemek kaşığı dolu dolu çiğ kara buğday unu koydum. 2 yemek kaşığı da aynı orantıda dolu dolu glutensiz un koydum. Maya olarak da pak mayanın kuru mayasından kullandım. Bu biliyorsun pak maya 10 gram olanın yarısını kullanmış oldum. Aynı orantıda tuzumu da ilave ettim. Yani bunlar aslında bir tatlı kaşığına denk geliyor. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru maya koydum. Hepsini, kuru mayaların, kuru malzemelerin hepsini bir güzel karıştırdım. Ardından bir çay bardağı suyum var. Suyun hepsini birden dökmüyorum, boca etmiyoruz. Kaşık yardımıyla suyu azar azar dökerek unumla birbirine yedirmeye çalışıyorum. Hamur elde etmeye çalışıyoruz. Zaten bu glutensiz unlarla, kara buğday unuyla, bu glutensiz olan bütün unlarla, bakliyat unlarla yapılan en büyük yanlış da bu zaten. Her şeyi birden boca etmek. Boca ettiğiniz zaman bu unun ne kadar alıp almayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden de bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Ya taş gibi oluyor ya çok cıvık oluyor. Sonra toparlamak için çok fazla un katılıyor. Bakın azar azar suyun hepsini yedirdim. Çay bardağıyla suyun hepsini yedirdim. Bakın böyle yine ele yapışan cıvık bir hamur oldu. Çok da cıvık değil aslında. Şimdi bu unu tamamen toparlayıp açabilmemiz için tezgahıma biraz un serptim. Hamurumu da üzerine ilave ettim. Kaşıkta kalanlarımı da temizliyorum. Şimdi elime de un döküp birazcık da üstüne alıp kenarlardan içi alarak hemen hamuru toparlayacağım. Daha çok fazla un katmayacağım buna. Çünkü zaten şu anda hamur gayet iyi. Sadece bu yapışkanlığını almak için tezgahtaki unun hepsini yedireceğim. Burada tezgahta da kullandım. Yarım çay bardağı unu geçmez. Bakın hamur ne kadar güzel. Hem yumuşak hem de açması ve yoğurması çok zevkli bir hamur oldu. Elimize de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Tezgahtaki unumun tamamını bu şekilde hamuruma yediriyorum. Hamurum artık oldu. Bakın çok güzel yumuşak bir hamur. Böyle tezgaha da vurarak yapın. O zaman daha güzel oluyor, böyle özleşiyor. Şimdi artık bunu mayalı bir hamur olduğu için dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum artık mayalandı. Şimdi hamurumu alacağım. Yine tekrar elimde böyle ovalayacağım hamuru. Biraz altına ve tekrar un serpiyorum ki o sertliğini. Hemen hamurun üstü böyle sertleşiyor kara buğday unu olduğu için. O sertliğini tekrar alabilmek için azıcık bir un serptim tezgahıma. Tekrar böyle hamuru yoğurup tekrar hem aktif hale hem de o yumuşaklığını tekrar kazanmış olacağız. Bu işlemi hem tekrar yumak yapmak için de kullanıyoruz. Gözlemenin büyüklüğüne göre yumaklarımızı yapıyoruz. Her yaptığım yumağa da tekrar avuç içimle hem şeklini veriyorum hem de yoğurmuş oluyorum. Böylece hamur yumuşaklığını hiç kaybetmemiş olacak. Şimdi aldım bir tane yumağımı. Altına hafif unladım. Üzerine de biraz un döküyorum. Çok az bir şekilde. Merdanemle açıyorum. Bakın ne kadar güzel bir hamur oldu. Yapışmıyor. Yumuşaklığı da çok güzel. Kalın ya da ince, istediğiniz gibi, sevdiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben çok ince sevmiyorum. Biraz kalın bırakıyorum. Böyle hamurun gelmesini daha çok seviyorum. Ben burada patatesli bir iç hazırladım. Patatesli ve peynirli olmak üzere 2 çeşit yaptım. Siz kıymalı da yapabilirsiniz. Çok sağlıklı, lezzetli, glutensiz bir gözleme elde etmiş oldum. İkinci yumağımı da yapıyorum burada. Size göstermek için burada kesmedim. Aynı şekilde azıcık, bak burada hamura açarken azıcık un katacağız. Çok fazla un katıp da sertleştirmiyoruz.
Hamurumu yine istediğim büyüklükte açtım. Bu sefer de peynir koydum içine. Tek tarafına koyup sonra katlıyorum. Ben burada şekline çok önem vermedim. Hani isterseniz kenarlarını böyle bıçak yardımı alıp tamamen ay şeklini verebilirsiniz. Ben o kadar önemsemiyorum. Çünkü tadı güzel olması benim için yeterli oluyor. Şimdi burada ben yanmaz tavada, teflon tavada pişirebilirsiniz. Ben burada kendime ait olan krep tavamda pişiriyorum. Bu tava benim çok işime yarıyor. Her şeyimi burada pişirebiliyorum. Azıcık altını yağladım. Tek tarafı pişince diğer tarafını da çeviriyorum. Ben burada gözlemede eriyen peynir olmasını çok seviyorum. Peynirlerim çok güzel ericiler içinde. Buyurun, harika bir gözleme oldu. İnşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Yaptıktan sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.